Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet. Alemlerin Rabbi olan. Evrende dünyaya benzer, dünya şartlarına benzer oluşumlar var. Secde suresi 9. ayet. O insana kendi ruhundan üfledi. Bilinci tam da bu ayet üzerinden mi algılamalıyız hocam? CERN, İsviçre fizik laboratuvarları kahve makinesine el değmeden, dokunmadan çalıştırıyor ve kendisine kahve hazırlıyor. Pentagon'un dehlizleri diyor hoca. CERN'ün hızlandırılmış tünelleri hocam. Çoklu evrenler, paralel evrenler mevcut mu hocam? Kuantum fizik aleminde olanlar zamansız ve mekansızdır. İnsanlık tarih boyunca ilk kez hem kendi zekasını aşan teknolojilerle hem de varlığın en derin metafizik sırlarıyla aynı anda yüzleşiyor. Yapay zeka Bilinç kazanabilir mi? biraz evvel çift yarık Gözlemci deneyiminde etkisi. aynı harikasınız. Çok şaşırdım şu an. Paranormal olaylarla istihbarat temin etme. Paranormal olaylar insanüstü gibi gelse de, doğa dışı gibi gelse de aslında doğada mutlaka karşılığı vardır. Hazreti Musa'nın denizi yarması hocam. Paranormal bir olay mı? Efendim merhabalar. Ferda Yıldırım YouTube kanalında heyecandan hemen sizlere göstermek istediğim bir kitap var elimde. Kuantum İstihbarat 2071. Aslında serinin ikinci kitabı. Hatırlayacaksınız ilk kitabın yayında yapmıştık. Bu defa kitabı anlatmak üzere. Kim bizimle? Profesör Doktor Ramazan Biçer. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyorum. Hocam gerçekten çok heyecanlıyım göstermek için bu kitabı. Okuduğunuzda o kadar net ifadelerle geleceğin dünyasını, geleceğin istihbaratını, geleceğin yaşam biçimini aslında öğrenmiş olacaksınız desem Aynen. iddialı bir yerden mi konuşmuş Yok, olurum? çok iddialı bir ifade oldu ama biz de aynı iddiadayız. Ne güzel, şahane. Ben hemen yazarların isimlerini de bir söylemek isterim sizinle beraber. Doktor Eda Alemdar, Eda Hoca'yı çok severim bu arada. Hüseyin İhtibar'da diğer yazar, 3 yazarlı Evet. bir kitap. Kuantum İstihbarat 2071. İlk kitabı da bilmeyenler için, ilk defa duyacaklar için ne anlatıyor hocam? Bildiğiniz gibi ilk kitabımız kuantum boyutunda istihbarat idi. Ve bu programda sizinle birlikte Hakan Sancar Beyefendi kitabın tanıtımını yapmıştı. Evet. Bu bizim çalışmamızın ikinci serisi oluyor. Ve bu çalışmada daha da iddialıyız. Birinci kitapta çok iddialıydık, çok olumlu dönüşler aldık. Uluslararası düzeyde olumlu dönüşler aldık. Bu kitapta ise birincisinden daha fazla bir iddiaya sahibiz. Bu kuru bir iddia değil tabii. Biraz sonra sanıyorum Detaylandıracağız. izleyicilerimiz de İzleyicilerimizin kabul zaten ediyor. en sevdiği konular var. Bugün başlıklarımıza ben şöyle bir bakıyorum. İnsan metafizik sırlarıyla yüzleşiyor diyor kitapta. Bir yandan kuantum, teknoloji, ilerleme insanlık adına, bir taraftan da anladığım kadarıyla aslında en kadim bilgilerle, sırlarla mı yüzleşiyoruz hocam? Kesinlikle. Kesinlikle. 2071 vurgusu da biraz bizim geleneklerimiz ve kökenlerimizle ilgili çok ciddi veri ve kaynaklarımız olduğunu, o bağlamda oraya bir atıf var affedersiniz, ama aynı zamanda bu geleceğe yönelik de bir atıf. Bu konuda fütürist yaklaşımlar içerisinde biliyorsunuz 1984 kitabıyla ünlü birisi fütürist yaklaşımlarda bulunmuştu. George Orwell. Evet. Bu alanda ikinci çok ciddi bir kitap olarak da David Pesik 2050 diye bir kitap çalışması yapmıştı. Dünyada bayağı yankılar uyandırdı ve fütürist bir yaklaşım. Biz de bunlardan daha ilerisini düşünerek ve geleceğe yönelik bir öngörü olarak da 2071 ismi bizim için uygun. Ben aslında bunu bir uyarı kitabı olarak da görüyorum. Çünkü buradaki bilgiler ıskalanırsa beka sorunu da yaşarız gibi hissediyorum hocam. Benim kitaptan çıkardığım özet bu. Şimdi o zaman haydi kitaptan bir bölümle hemen başlayalım. Diyor ki ön sözünde kitabın, kuantum fiziği, yapay zeka ve insan bilinci tarihte ilk kez aynı denklemin içinde kesişiyor. Bu denklemin doğru çözümü yeni bir medeniyetin kapılarını aralayabilir. Yanlış çözümü ise insanlığı kendi yarattığı zekanın gölgesinde kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya bırakabilir. İnsanlık tarih boyunca ilk kez hem kendi zekasını aşan teknolojilerle hem de varlığın en derin metafizik sırlarıyla aynı anda yüzleşiyor.
Kitaptan bahsedebilmemiz için bana şunu anlatmanız lazım. Kitapta uzun uzun geçiyor o bölüm. Hocam ya bu bilinç dediğimiz şeyi biz elle tutup gözle göremiyoruz. Evet. Ama orada olduğunu biliyoruz. Bilinç ne? Şimdi isterseniz bilinç konusundan önce şöyle bir giriş konusuna daha çok şöyle Tabii lütfen. bir girişimde bulunalım. Ve aynı zamanda bu kitabın vurgusunu da burada ortaya çıkarmış olacağız. Einstein'ın şöyle bir sözü var. 3. Dünya Savaşı'nı bilmem ama diyor 4. Dünya Savaşı taş ve sopayla olacaktır diyor. Bu çok ilginç Ne demek bu sizce? bir öngörü. Biz burada Nikola Tesla bunu açıklıyor ve aynen şöyle bir sözü var. Bunu müsaade ederseniz okumak istiyorum. Tabii hocam. Bilim fiziksel olmayan olayları incelemeye başladığı gün varoluşunun önceki tüm yüzyıllardan daha fazla ilerlemeyi 10 yılda kaydedecektir. Bilim fiziksel olmayan metafizik alanı incelemeye başladığı gün geçmişteki yüzyıllardır süren çalışmalardan daha ileri boyutta 10 yıllarda bu gelişmeleri çok hızlı bir şekilde insanlığın tarihsel kırılma sürecini de başlatmış olacak. Burada Einstein'ın dediği şu, ileride biraz sonra detaylı konuşuruz, ileride teknoloji gelişecek ve insanlar özellikle silahlanma alanında çok güçlü verilere sahip olacaklar. Ancak bu insanlığı bu anlamda felakete sürükleyebilecek nitelikte olması nedeniyle ve herkesin de buna sahip olabilme ihtimali nedeniyle karşılıklı güçler çatışması, her iki tarafı da yok etmesi korkusuyla artık bunlardan uzaklaşıp taş ve sopayla. Yani burada sizin vurgulamak istediğiniz bilinç devreye girmiş oluyor. Yani insanlar, taş ve sopadan kasıt insan bilinciyle ortaya çıkan savaşlar demektir. Yani gelecek yüzyılın savaşları bilinç savaşları olacaktır. Bizim bu aslında elle tutup gözle göremediğimiz şey çok güçlü bir şey mi hocam? Bilinç. Bu önümüzdeki yüzyıllarda daha çok ortaya çıkacak. Tabii şu anda bizim teknolojik gelişmeler, insanlığın teknolojik gelişmeleri hep bilinçle ortaya çıkmış. Ama dikkat ederseniz o bilinci üreten bilinç kendisi de çok üstün niteliklere ve özelliklere sahip demektir. Buna tasavvufta da sen küçük evrensin. Doğru. Evren ise büyük insandır sözü bunda karşılığını bulmuş olabilir. Kitapta bir soru var. Ben de size o soruyu sorayım o zaman hocam. Sizin söylediğiniz cümleyi de tekrar ben de zikrederek o soruya atıfta bulunayım. Sen küçük bir varlık olduğunu sanırsın. Halbuki alemi ekber sende dürülü. Ya bu cümlenin üzerine sabaha kadar ansiklopediler yazılır. Yanılıyor muyum? Kesinlikle. Ne demek hocam? Şimdi hocamı tanıtırken aslında şeyi eksik söyledim. İlahiyat alanında profesör doktor kendisi. Bu soruyu aslında bu cümleyi sizin anlatmanız lazım. İnsanda nasıl bir alem dürülü? İsterseniz onu şu örnekle Muhyiddin İbn Arabi'nin şu örneğiyle açıklamaya çalışalım. Bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Süleyman ve Belkıs kıssası olayı vardır. Belkıs'ı Hazreti Süleyman davet ediyor. Ve Belkıs da bu daveti Kraliçe Belkıs, Yemen kraliçesi olarak geçiyor. Davet ederken Hazreti Süleyman meclisini topluyor ve diyor ki biz buna büyüklüğümüzü gösterelim diyor. Ne yapalım? Onun tahtını buraya getirelim. O yoldayken ve tahtını buraya getirelim. Görünce şaşırsın ve bizim üstünlüğümüzü ve yüceliğimizi, kudretimizi ve gücümüzü anlasın mahiyetinde. Bunu kim yapacak diyor. Lütfen buraya dikkat buyurun. Orada bulunan ifrit, Kur'an-ı Kerim'de ifritü minel cinni, yani cinlerden güçlü bir cin anlamına çıkıyor. Varlık. O ben diyor yerinizden kalkıp oturuncaya kadar ki süre içerisinde getiririm. Fakat oradan bir başkası çıkıyor. İnsan. Kitaptan bilgisi olan diye geçiyor. Ben diyor gözünüzü açıp kapayıncaya kadar ki süre içerisinde getiririm. Ve bir de baktılar ki diyor taht karşılarında. Ve Hazreti Süleyman bunu yine gücümüzü gösterelim diye
tahta biraz oynama yapın diyor. Biraz şaşırttıralım Belkıs'ı diyor. İşte bir yerini kesin, bir yerine ekleme yapın falan diye. Ve Belkıs Kur'an-ı Kerim anlatısı doğrultusunda Belkıs oraya geldiği zaman bu senin tahtın mı falan diyor. Çok şaşırıyor falan. Yani bu hocam. olay anlatılıyor. Burada Muhyiddin bilinç konusu sorusunuz üzerine bildiğiniz gibi. Burada Muhyiddin Arabi şöyle bir açıklama yapıyor. Dikkat buyurun dememin sebebi şu. Cinlerden en güçlülerinden ifrit yerinizden kalkıp oturma aralığındaki süre içerisinde bunu yaparım derken bir insan da gözünüzü açıp kapayıncaya kadarki süre içerisinde yaparım diyor. Muhyiddin İbn Arabi diyor ki burada taht Yemen'den kalkıp işte Kudüs diyelim o bölgeye gelmedi. Yani burada bir intikal söz konusu yok, nakliye söz konusu yok, aktarım söz konusu değil. Taht aynı zamanda Yemen'deydi, aynı zamanda burada. Ama bu yansıma da değil. Çünkü taht üzerinde oynamalar oluyor. Aynı bu kuantum fizik ilkeleri doğrultusunda bugün bunu süperpozisyonla çok rahat anlayabiliyoruz. Bakın bu bir bilinç ürünü. Çünkü oradaki insan. İnsanda da en büyük ana faktör, diğer evrendeki diğer canlılara hakim ve üstün kılan temel faktör insandaki bilinçtir. Ferda Hanım bakar mısınız? Muhyiddin İbn Arabi bunu yani kuantum teorisini yüzyıllar önce açıklamış. Evet ve biz hala çözmeye çalışıyoruz düşünün. O zaman soru tam işte söylediğim kitaptaki soru. Bilinç bir kuantum yasası mı hocam? Şimdi klasik fiziğe göre, Newton fiziğine göre evrendeki varlıkların anlamı ve onlara yaklaşım, onların tanıtımı, anlamlandırması farklı. Kuantum fizik burada bir sıçrama yaparak evrendeki her varlığın bilinç sahibi olduğu tezini ortaya attı. İşte burada iş değişti. Malumunuz kuantum fiziğe karşı yeni bir oluşum, karşı çıkanlar var. Ama son Nobel ödülleri kuantum fizik üzerine geldi ve bu kuantum fizik üzerine geldiği için de artık insanlar ister istemez anlamaya başladı. İzin verirseniz Feynman'ın meşhur fizikçi, Nobel ödüllü bir sözü var. Kuantum fiziği hiç kimsenin anladığını düşünmüyorum. Anladım diyenlerin de eksik ve yanlış anladığını düşünüyorum diyor. Bu evrendeki her şeyde bir bilinç söz konusu olunca her şeyde ama her şey canlı ve canlı demeyelim belki ama canlı deyince bizim canlılığımız anlaşılır. Ama evrende her şey bilinçli ve bu bilinç doğrultusunda hareket ediyor. İzin verirseniz bir örnek vermek istiyorum. Lütfen. Kuantum teorisinin bir ilkesi de çift yarık deneyi. Evet. Yani çift yarık deneyi kısaca sevgili izleyicilerimiz daha detaylı incelerler. Kısaca şöyle, fotonlar, elektronlar, ışık bir yerden yansıtılıyor. 2 tane yarık var. Bunlar arkada yarıktan geçerek desen oluşturuyor. Bu birisi tarafından gözlemlendiğinde bu deney, laboratuvar deneyi, o dalga olan durum parçacığa dönüşüyor. Yani artık desen bozuluyor. Burada ana tema şu, gözlemlediğini fark etmesi. Gözlemci etkisi olduğunda olay başkalaşıyor yani. Ama bunu burada fark edildiği, gözlemlendiğini fark etmesi bir bilinç işidir. Biz buradan ayaklarımız yere basarken bu dünyadan, bu alemden bunu nasıl algılamalıyız? Bu bize ne anlatıyor bu deney? Bu deney bize şunu anlatıyor. Aslında burada ben bir ilahiyatçıyım, teoloji. Evet, teoloji açısından. O yüzden sizin bunları anlatmanız çok önemli zaten hocam. Kesinlikle. Şimdi şöyle itirazlar olabiliyor. Yani bir ilahiyatçının kuantum fizikle falan ne alakası var ama benim kanaatıma göre kuantum fizik tamamen teolojik konuları. Tam da sizin alanınız. Çünkü klasik ve yani Newton fiziği dini ve teoloji konularına sıcak bakmaz, yaklaşmaz. Ama kuantum fizik dini konuların anlaşılmasında destek olur. İsterseniz şöyle bunu ifade edelim. Din ve biz dini bilime uyarlamıyoruz.
Yani bilimin verileri doğrultusunda dini bir anlayış sunmak istemiyoruz. Bilimi de dine uyarlamıyoruz. Yani bilimdeki olgular dine uygunsa okey, dine uygun değilse reddedilir değil. İkisi ayrı kulvar. İkisi de hakikatin peşinde ama kesiştikleri ve anlaştıkları ve birleştikleri ve birbirlerini anlamaya çalışan durumlar ortaya çıkıyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'e döndüğümüzde kuantum bilinç ayetlerle yer buluyor mu? Tabii kesinlikle. Mesela hocam. Ferda Hanım, Heyecanlandırdınız şu an beni. burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Biz Kur'an-ı Kerim'i okurken Kur'an-ı Kerim'in öncelikleri vardır. O da inanç ve ahlaktır. Evet. Öncelikle inanç gelir. Sağlıklı inanç ve ardından da bireysel ve toplumsal ahlak vurgusu vardır. Ama benzer olguları, aynı ayetleri kuantum fizik bağlamında baktığınız zaman bambaşka bir anlam ortaya çıkıyor. Örnek veriyorum. Eğer inanıyorsanız muhakkak üstünsünüz. Muhakkak kazanacaksınız bir ayet. Buradaki inanıyorsanız tabirini Allah'a inanıyorsanız şeklinde de anlayabiliriz. Ama kuantum fizik açısından baktığınız zaman da başaracağınıza inanıyorsanız anlamı da ortaya çıkar. Bu bir örnek. İkincisi başka bir ayet örneği. Yerde ve gökte her şey Allah'ı zikreder ayeti var. Şimdi burada Allah'ı yaratması nedeniyle Allah'ın kurallarını uygular. Bir anlamı bu. Ama bu kuantum fiziksel bağlamda ve bakış açısıyla ikinci bir anlam daha ortaya çıkıyor ki yeryüzünde her şey bilinçli ve Tam o söylediğiniz farkındalık. işte. Bir tane ben örnek vereyim. Buyurun. Kitaptan not aldım bunu. Bakayım hocam ne diyecek. Secde suresi 9. ayet. O insana kendi ruhundan üfledi. Bilinci tam da bu ayet üzerinden mi algılamalıyız hocam? Kesinlikle. Yani burada Tanrı-insan ilişkisi bağlamında bu konuyla ilgili ayetler ve hadisler var. İnkar edemeyiz. Ama bunu anlamakta Tanrı'yı insan biçimci bir varlık statüsüne getirmeme kaygısı Doğru. da var. Biz ona tevhid ve yaratılmışlara benzememe açısından. Hı hı. Ama ortada da şu bir vakar ve ayet var yani. Ona da anlamak ve açıklamak zorundayız. Çünkü Kur'an-ı Kerim anlaşılmak için gelmiştir. Yani insanda Tanrı parçacığı olarak bugün yapılan çalışmalar, CERN'deki çalışmalar bu doğrultuda bu parçacığa yönelik bir hedefe doğru gidiyor. Ve aynen şöyle diyorlar. Bir güç var, bir kudret var evrende. Bizim farkında olmadığımız, klasik fizikle açıklayamadığımız bir güç var. İşte o güç, evrensel güç, evrenin bir parçası olan insanda da var. Hiç şunu düşünür müsünüz? CERN, İsviçre, fizik laboratuvarları. Fizik laboratuvarlarında çalışanlara bakın. Orada bütün alanla ihtimalleri, olasılıkları, çalışmaları değerlendiriyorlar. Kur'an-ı Kerim olsun, diğer kutsal kitaplar olsun, bunlar da var. Oranın kütüphanecisi. Evet. Burada durarak kütüphanedeki kitapları alıyor. Ya burada duruyor, Hı hı. kütüphaneden kitap alıyor. Bu CERN'ün kendi resmi sitesinde. Yani o yüzden rahatlıkla ulaşılabilir. Yani kitaba gel diyor, geliyor. Geliyor. Kahve ne kadar günlük hayatımızı kolaylaştıracak. Kahve makinesini el değmeden, dokunmadan çalıştırıyor ve kendisine kahve hazırlıyor. Biz yıllardır görmediğimiz ama işte bu nevi videolardan bildiğimiz, duyduğumuz CERN'ün hızlandırılmış tünellerinde aranan şey Tanrı parçacığı. Aynen. O Tanrı parçacığının videoya dönüşmüş hali de insanın o bilinciyle kahveye, kitaba hükmedebilmesi mi Evet, hocam? diyorlar ki bu evrensel güç, bilinç kaynaklı güç insanda da vardır. Bunlar tırnak içerisinde söylüyorum. Lanet olası Tanrı parça, bir türlü ulaşamama açısından Onlar aslında falan. negatif tarafından ona ulaşmaya çalışıyor. Hani nerede bu, nasıl ulaşamıyoruz? Yıllardır araştırıyoruz. Nerede bu parçacık bağlamında? Ve onu bu evrensel gücün oradaki bir bireyde oluşulması. Şimdi bunu özellikle CERN'e örnek verdim. Çünkü bilimsel en ciddi bilimsel ortamda bunu biz halk olarak
ve dini düşünce bağlamında teolojik yaklaşımla ve tasavvuf ve sufi ölçütler içerisinde keramet olarak adlandırdığımızda insanlar kabul etmeyebiliyor bazıları. Evet. Belki de hocam şöyle, ben inanan taraftayım bunlara, metafizik aleme de inanan taraftayım. Çok suistimal ediliyor ya. Acaba diyorum o merdiven altına inme hadisesinden ötürü mü tam inancımızı kaybettik? İşte galiba bizim bu kitabın yazılış sebeplerinden birisi de Bu kitabı bu. okuyun çok önemli. Bu. Yani işin şarlatanlığı Evet. ve işin gerçekliğinin dışında bilimsel verilerle ve bilimsel metotlarla ve çok sağlam kaynakla. Ferda Hanım yaklaşık 20 sayfa, 25 sayfalık kaynağımız var. Bunlar daha çok Nature gibi dünyanın en bilimsel dergilerinden alınmıştır. Ama burada bizde de bir şey var. Şimdi gördüğünüz gibi bizim kitapta bir takdim yazılar oldu. Birden Evet, fazla. gördüm. Bunlardan birisi de Amerika'da en büyük askeri ödülü almış bir asker. Bu askeri uzaktan görüyle ve uzaktan yönlendirme ile Saddam'ın yerini, Kaddafi'nin yerini uzaktan görüyor ve buluyor ve bildiriyor. Nokta atış. Yani bu bildiğimiz tartışmalı operasyonlarda Evet. fizik mi kullanıldı? Aynen. Ve bu başarısından dolayı da dikkat buyurun, Amerika'dan bahsediyoruz, ordudan bahsediyoruz. Amerika tarihinin en büyük ödülü verildi. Bu adamın görevi uzaktan görü. Bunlar çeşitli şekillerde adlandırılabilir. Bu bir yetenek mi hocam? Geliştirilebilen bir şey mi? Bunu takdim yazarken açıkladı. Burada şuna varmak istiyorum. O diyor ki yani diyor günümüzde diyor uzakta metafizik alanla ilgili ya da paranormal alanla ilgili ya da uzaktan görüyle ilgili medyada ya da internet ortamında ya da farklı bunların %94'ü diyor gerçeği yansıtmıyor diyor. Biraz evvel dediniz ya siz suistimal ediliyor, yanlış kullanılıyor ya da işin uzmanı olmayanlar tarafından ya da bilimsel boyutu bulunmayanlar. Öyle olunca da bunlar artık insanlar ne yapıyor? Sahtekarlık. Tabii. Veyahut da öyle görülüyor. aynen. Biz Amerika böyle operasyonlarda duru görüyü kullanabiliyorsa hocam, biz bu anlamda ne noktadayız ülkemiz? Şimdi bunlar geleceğin istihbaratı olacak, yanılıyor muyum? Kesinlikle. Şu anda da kullanıldığını tahmin edebiliyorum. Bir bilgiye sahip değilim. Bizim bu anlamda yetenekli kişilerimiz var mı? Yoksa bu çalıştırılarak insana kazandırılan bir şey mi? Onu tam anlayamıyorum. Şimdi Pentagon diyelim. Evet. Onların resmi sitelerinde falan açıklandığı için onlarda Detachment 201 yönetici inovasyon kol ordusu var. Tamamen metafizik çalışmalar üzerine kurulmuş bu durum. Amerika Birleşik Devletleri 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Soğuk Savaş'tan sonra bu alana yöneldi ve bir birim oluşturdu. Hem bu Pentagon'da oluştu hem de CIA'de oluştu. O da nedir? Paranormal olgular üzerinden bilgi edinme. Evet. Ön sezi dersiniz, uzaktan görme dersiniz, ne bileyim yani altıncı his dersiniz. Herkes evet. Adlandırma olur. Fakat Feynman'ın yine çok güzel bir sözü var. Bir şey adlandırmakla onu anlamanın farklı olduğunu çok erken zamanda öğrendim diyor. Yani biz bir adlandırma verebiliriz ama içeriğini detaylı bir şekilde tamamlayamaz. Bu süreçte günümüze kadar çalışıldı. Ve daha sonra bu çalışmalar CIA'nin kendi internet sitesinden yayınlandı. Yani paranormal olaylarla istihbarat temin etme. Şimdi lütfen dikkat buyurun. Bunlar gizliliğe kaldırılan dosyalarda görüyoruz. Ve belli bir süre sonra onlara artık ilgilenmiyoruz falan dediler ama bu da çok ikna edici olmadı tabii. Yıllar öncesine ait, onlu yıllar öncesine ait çalışmaları gizliliğini kaldırdıklarından bakıyoruz. Ama bu konuyla ilgili çalışmalara bakıldığı zaman bu çalışmalar devam ediyor. Yani burada ordu,
Düşünsenize yakın, yani çok da uzak değil. Afrika'da düşen bir uçağın yerini uzaktan görüyle buldular ve bunu kendileri de açıkladığı için söylüyoruz. Son zamanlarda bu işle uğraşmıyoruz deseler de Uğraşmaz olurlar mı onlar evet. hocam? Pentagon'un dehlizleri diyor hoca. Aynen. CERN'ün hızlandırılmış tünelleri hocam. Türkiye, bu insanlara ileride mutlak surette ihtiyacımız olacaksa sizce ülkece bu noktada ne durumdayız? Burada yine ben Einstein'ın sözünden hareketle 4. Dünya Savaşı beyinle olacak diyor. Yani Evet, taşla bilinç, sopa, taş, sopa. bilinçli olacak diyor. Biz de burada kendi çapımızda güçlü bir devlet olma konumunda, köklü bir devlet olma konumunda Türkiye'de kendi çapında bir şeyler ve önemli şeyler yaptığına inanıyoruz. Bu konuda tabii bunların çoğu açıklanmadığı için de somut veriler Tabii canım hocam, biz de zaten sunamıyoruz. bazı devlet sırlarını ortaya koyalım demiyoruz ama ben hissediyorum. Hoca da hani çok azıcık bilgi aktarma noktasında hissediyor kendini. Şimdi bizim çalışmamızın temel iddiası geleceğe yönelik. Evet. Sizler buna değinmiştiniz. Biz geleceğe yönelik bir çalışma, buna istihbarat deyin ya da devlet güvenliği deyin ya da kaliteli insanlar yetiştirme deyin ya da Türkiye'nin güçlülenmesi. Bizim buradaki birinci derecedeki amacımız Türkiye, o yüzden 2071 dedik. Ferda Hanım, yapay çağına girdik. Evet. Ve artık her alanda kullanıyoruz. Günlük en basit şeyden de kullanıyoruz. Artık uluslararası alanlarda da kullanıyoruz. Fakat bir şeye dikkatinizi çekeceğim. Yapay zekayı herkes kullanıyor. Bakın bunu Amerika Birleşik Devletleri artı İsrail, İran savaşında gördük. Bunlar yapay zekayı kullandılar. İran da kullandı ama. Sonuçta bu ticari bir ürün. Kiminle pazarlık yapılırsa, kiminle pazarlama yapılırsa orada kullanılabilir. Zaten Amerika'da son dönemlerde bu Silikon Vadisi'nin yapay zeka firmalarının CEO'larını askeriyeye aldı. Hı hı. Yarbay rütbesiyle. Düşünün. Yani onlardan verilerini. Fakat yine tekrar ediyorum, biz geleceği düşünmek durumundayız. Güçlü bir Türkiye için ve bunun o konuda da olacağında da hiçbir kuşkum yok. Biz bunu İyi miyiz hocam bu konuda? Onu bilelim yeter. Kesinlikle. Tamam, süper. Kesinlikle. Bakın bu konuda yapay zekanın gelişimi şu anda evet bebeklik aşamasında falan diyorlar ama onları da geçiyoruz. Artık duygusal yapay zekaya girdik ve bunun zamanla peyderpey halka sunuluyor, açık hale geliyor. Bunun daha ilerisinin de ben hazır olduğu kanaatindeyim. Daha ilerisi ne hocam? Yani süper bilgisayar, yapay zeka dediğimiz şey. Bilinç kazanabilir mi? İşte o bilinçli olan yapay zeka. Geçenlerde ünlü bir yapay zeka CEO'su şunu söyledi. Yani kullanıcılara diyor ki, arkadaşlar yapay zekaya duygu yüklemeyin. Bu ne demek? Yani lütfen demeyin, yapar mısın demeyin, ona yap, et. Ama adamın bu sözünü şöyle anlamak gerekiyor. Okunmalı yani. Diyor ki biz bu aşamaya geldik zaten. Bu aşamaya hazırlığımızı tamamladık ve bu artık piyasaya sürülecek. Burada da bir sorumluluk olursa siz geliştirdiniz yapay zekayı diyeceğiz. Bu sözü böyle okumak gerekiyor. Şimdi kitapta önemli bir bölüm bence. Tam da bu konuyla alakalı hocam. Parapsikolojik fenomenlerin yeni konumu uluslararası güvenlik denilmiş. Orada da CIA'den atıf bir cümle var. Diyor ki CIA, biz paranormal olguları takip etme işindeyiz ama bu konuda kibirli olmamaya çalışıyoruz diyor. Ondan sonra Jack Davis'in bir cümlesi var. İstihbarat analizi ülke siyasetçilerinin ulusal güvenlik politikasını formüle etme ve uygulama misyonlarını yerine getirmelerine yardımcı olmak için yurt dışındaki olaylara ilişkin bilgi ve değerlendirmeler yoluyla nesnel ve etkili destek sağlama sürecidir diyor. Parapsikolojik fenomenlerin yeni konumu yani hocam. Yanisi şu.
yapay zeka artık bütün uluslararası arenalarda olduğu gibi Hı hı. istihbarat ve orduda da kullanılıyor. Affınıza sığınarak tekrar etmek istiyorum vurgu yapmak için. Ama herkes yapay zekayı kullanıyor. Yani bu devlet kullanıyor ama karşı devlet kullanmıyor değil. Sadece siz kullansanız karşı devleti rahatlıkla egale edebilirsiniz. Orada bir farkımızın mı ortaya çıkması gerekiyor? Burada bir farkın ortaya çıkması gerekiyor ama yapay zeka üstü bir farkın ortaya çıkması gerekiyor. Ferda Hanım, Amerika'nın CIA'in yayın organı var. Intelligence Studies diye. Hı hı. Aylık dergiler bunlar. Bu dergilerde sınırlı ve kapalı bir şekilde bu konularda üzerinde çalışıyorlar. Bizim kanaatımıza göre yapay zekayı herkes kullandığı için ve geliştirdiği için herkes de geliştirebiliyor. Her devlet geliştirebiliyor. Herkes derken onu kastedebiliyorum. Dolayısıyla eşit konuma geliyoruz. Belki de Einstein bu sözü vurgularken belki bunu düşünmemiş olabilir ama ileride herkes eşit derecede bir güce sahip olacağı için birbirlerini yenmeleri ya da imha etmeleri mümkün değil. O yüzden taş ve sopa Taş ve sopalara geri oradan dönülecek. kasıt, taş ve sopayı kullanan da bilinçtir Bilinç. biliyorsunuz. Bu doğrultuda bizim üzerinde durduğumuz husus şu. Burada bilinç devreye gelecek çağ da bilinç çağı olacak. Biz burada ne yapabiliriz? Ve bu amaçla da parapsikoloji ve paranormal olaylara yönelmemiz gerektiğini söylüyoruz. Bakın ne kadar güzel okudunuz orada. CIA ne diyor? Biz diyor takip ediyoruz ama bu konuda diyor mütevazi. Ya oradaki Kibirli olmamaya çalışıyoruz. yani işte onu da iyi anlamak gerekiyor. Bu doğrultuda biz yeni bir alternatif üretmeliyiz. Bizim geçmişimizde var. Var hocam. Çok bir konu açısından sevgili izleyicilerimizin sıkılmaması için bizim olağanüstülük, paranormal dediğimiz şeyler ya da parapsikolojik dediğimiz şeyler insanın doğasında var. Her insanda var bu. Bunu İmam Gazali söylüyor. Muhyiddin İbn Arabi söylüyor. Yani bu olağanüstülükleri yani paranormal olayları göstermek için ille de bir veli ya da dini bir Kişiye bakmak kişiye gerekmiyor. bakmak gerekmiyor. Ve öyle de olmak gerekmiyor. Ama burada ne vardır? Burada olan şu. Bizim insan potansiyelinde olan durumu geliştirmek gerekiyor. Biraz evvel sormuştunuz Evet ya. yani bu potansiyelimizde var ve geliştirilebilir mi hocam? İşte biraz evvel dediniz ya onu çok güzel Aha. ifade ettiniz aslında. O da şudur. Tanrı parçacığı insanda var. Ruhumuzdan üfledik diyor. O üflenen neyse ki bilinç olarak düşünelim. Onu geliştirebilirsek insanüstü nitelikler olarak adlandırdığımız şeyleri yapabiliriz. Müsaade ederseniz bir örnek lütfen, vermek lütfen istiyorum. hocam. Kitapta geçtiği için. Bakın sıradan birisi, meczup olarak adlandırılan birisi. Bir yakın bir zamanda, çok da uzak değil. O yüzden kitapta sıradan birilerini seçtik. Böyle çok meşhur veli olanlar, sufi önderlerini seçmedik. Çünkü denilecek ki ya onlara erişemeyiz Evet. zaten ama bu sıradan birisi. Bir kahvehaneye gittiğinde orada ilk siftah olarak adlandırılan ilk gelen müşteriye bedava verme geleneği vardı. Anadolu'da hala devam ediyor. Böyle birisi geldiğinde böyle birisi geliyor ve ilk satışı ona yapıyor ücretsiz olarak. Bu bir gün oradaki çay ve kahveler, özellikle kahve kutusunu alıyor, yere döküyor. Sonra çekip gidiyor. Kahveci anlıyor. Vardır bunda da bir meczup nitelikli olduğu için. Daha sonra o kahveden günlerce kahve servisi yapıyor. Sonra birisi diyor ki ya bu kahve hiç bitmiyor mu? Küçücük bir kutu. Günlerdir aynı ekleme yaptın mı? Hayır. Peki bitmiyor mu? O bitmiyor mu dediği andan itibaren kahve tükenmeye başlıyor. Ya da bizde bakın bu sıradan bir vatandaş olarak adlandırıyor. Ya da buna keramet, bereket keramet Evet bereket derler. enerjisi deriz hocam. Evet bereket derler.
Ve bizim Yok dedikçe yok kitaplarda, olur deriz. evet, Var dedikçe var olur deriz aynen. hatta. Anadolu'da bunlar çok yaygın Evet, söylemler. bunlar ciddi yılların tecrübesi olduğu için dikkat etmek anlamlı, yani böyle yabana atmamak Evet. gerekiyor. Yani buralara baktığımızda Feride Hanım, sayıldığında, ölçüldüğünde, bakıldığında tükenmeye başlıyor. Biraz evvel çift yarık Gözlemci deneyinde etkisi. aynı. Aa, Harikasınız. çok şaşırdım şu an. Peki, o zaman daha bilinir örneklerden gidersek. Buyurun. Hazreti Musa'nın denizi yarması hocam, paranormal bir olay mı? Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor biliyorsunuz. Hazreti Süleyman hadisesi keza. Doğa olayları üzerinde kontrol sahibi olması Hazreti Süleyman'ın paranormal olay olarak mı algılamalıyız? Yani daha net, daha yalın anlatmak adına soruyorum. Bir de şu cümleyi çok sevdim kitapta. Paranormal olaylar tabiata aykırı değil. Ancak bizim tabiat anlayışımıza aykırı diyor. Çok mühim bir cümle. Biz bu çalışmamızın temel amaçlarının birincisi tamamen bilimsel olması üzerine ciddi özen gösterdik. O nedenle ama bilimsel olduğu düşünülemeyen paranormal alana da girmiş olduk. Fizik ötesi, parapsikoloji, para öte demek, normal ötesi demek. O yüzden bizim buradaki bu çalışmamızdaki temel iddiamız şu: o duyu dışı olarak algılanan olayların hepsi duyulara hitap eder. 5 duyumuza. Yani bunlar duyu dışı değil ve fiziki kurallar çerçevesinde açıklanabilir. Ama burada kuantum fizik kastediyoruz. Dolayısıyla bu olağanüstü olayların fiziki alemde mutlaka bir karşılığı vardır. Bakın Feride Hanım, İbn Sina diyor ki, eğer diyor birisinden hakkında, birisiyle ilgili olağanüstü bir şeyler duyarsan sakın inkar etme. Yağmuru yağdırmak, fırtınayı durdurmak veyahut da bir anda birkaç yerde görmek, sakın diyor inkar etme. Çünkü diyor bunun mutlaka tabiatta bir karşılığı vardır diyor. Fiziki alemde. Bu doğrultuda bizim bu çalışmanın temel iddiası da şudur. Evet, paranormal olaylar ütopik gibi gelse de, insanüstü gibi gelse de, doğaüstü gibi, doğa dışı gibi gelse de aslında doğada mutlaka karşılığı vardır. Bir örnek vermek istiyorum. Ancak burada normal klasik fizikle açıklamaya çalışırsanız yanılırsınız. Artık klasik fizik rafa kaldırıldı. Tabii. Yani bitti, tükendi demiyorum ama. Yani misyonunu tamamladı. Kuantum fizik olayına iş yöneldi. Bu doğrultuda Peygamber Efendimiz miraca çıktı. Malumunuz. Evet. Hepimizin bildiği şey. Ve miraca çıktığı zaman tanımlarken anında gidip geldi. Evet. Eski kitaplarda yatağı soğumadı falan filan diye farklı şekillerde tanımlarlar. Ama bugün kuantum fizikte teori olarak, kuantum fizik ilkesi olarak solucan kanalları, solucan delikleri, solucan tünelleri anlayışı. Bu ne demektir? O kanaldan gittiğinizde, ki en son Nobel ödülü bu çalışmaya verildi, anında mesafesiz, çok uzak mesafeleri mesafesiz olarak alıyorsunuz. Yani Peygamber Efendimiz hadislerden anladığımız kadarıyla çok uzak yerlere gitti ve kainatın dışına çıktı diye de düşünebiliriz. Ama bu anında oldu. Fakat biz bunu Peygamber Efendimizin bu Miraç olayını anında, lütfen dikkat buyurun. Çünkü kuantum fizik aleminde olanlar zamansız ve mekansızdır. Anında geri döndü. Bakın bunu anlayabiliyoruz. Hani hep Anadolu'da falan da duyarız ya, adam burada ama başka yerde görüldü. Evet. Kabe'de görüldü derler Kabe'de mesela. görüldü. Evet, ama buradaydı da. Biraz evvel bahsettiğimiz Muhyiddin İbn Arabi'nin Belkıs'ın tahtı olayında olduğu gibi adam burada, o zat, ama aynı anda Kabe'de görülmüş. Bunlar artık yani dini olgular rahatlıkla kuantum fizikle anlaşılabiliyor. Temel iddiamız bu. Ve bunların da
Bu vurgu önemli olduğu için affınıza ve hoşgörünüze sığınarak tekrar etmek istiyorum. Bunların da tabiatta bir mutlaka karşılığı var. Karşılığı var. Yani bizim tabiat anlayışımız aslında kitapta söylendiği gibi farklı olduğu için belki de zihnimiz bu olayları henüz algılamakta yetersiz kalıyor. Çok güzel Hocam, tespit etmişsiniz. Yani konunun özeti o cümle. şimdi ben sizi bir bölüme sığdıramam. İzninizle ikinci bir bölüm yapacağım. İzleyicilerimizden de bunu rica ediyorum. Çünkü böyle sindire sindire konuşmamız gerekiyor anlaşılabilmesi için. Kesinlikle. Birinci bölümü tamamlarken ilahiyatçı tarafınıza dönük bir sorum. Yani bizim kuantum fizikle birlikte bugün anlamamız gereken, bunu bir ilahiyatçı da böyle söylüyor mu? Çoklu evrenler, paralel evrenler mevcut mu hocam? Çoklu evrenler ve paralel evrenleri. Bu şimdi seyircilerde şöyle bir iddiayla karşılaşabiliriz. O yüzden onu vurgulamam gerekiyor. Teori, iddia, sözü tırnak içerisinde. Yani bu bir teori, gerçekleşmemiş. Ama bütün bilimsel veriler teori. Teoridir. Doğru. Dolayısıyla biz çoğunu gerçekliğiyle ilgili bizzat biz kendimiz bir tecrübe yaşamamış olduk. Dolayısıyla böyle bu anlayış teori olması onun önemsizliği anlamına gelmiyor. Her şey teoridir çünkü. Bizzat sizin denemediğiniz her şey teoridir. Dolayısıyla bu paralel evrenler teorisini farklı Ya da başka boyutlarda- alemler diyebiliriz hocam. Siz bir ilahiyatçı olarak nasıl bakıyorsunuz buna? Çünkü ayetleri benden çok daha iyi bildiğiniz için soruyorum. Teşekkür ediyorum. İşaretlerini yakalıyor musunuz? Bakın bu konuda iki örnekle meseleyi değerlendirebiliriz. Birincisi rüyalarımız. Yani biz rüya görüyoruz. Rüyada ben varım. Aslında ben buradayım. Ve ben varım ama orada farklı bir boyutta ben varım. Ve çok gerçek orada yaşananlarda. Evet. Bu bir. Demek ki böyle bir boyut var. Aslında biraz evvel değindiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim ayetlerine bu gözle bakıldığı zaman çok veriler var. Örnek veriyorum. Hepimizin sürekli okuduğu Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet. Alemlerin Rabbi olan. Bu buna işaret edebilir. Farklı yorumlar da olabilir. Buna da işaret edebilir. Bir de şöyle bir hadis var. Sahih hadis olarak geçiyor. Evrende dünyaya benzer, dünya şartlarına benzer oluşumlar var. Onların da Adem'i var. Onların da Musa'sı var. Onların da İsa'sı var. Onların da Muhammed'i var diye. Çok ilginç. Bakın şu ana kadar onu açıklayamayız. Ancak bu kuantum paralel evrenler teorisiyle konuyu çok daha açıklayabiliriz. Artık hiçbir şey olmaz gözüyle bakamıyoruz hocam. Keşifler de tabii böyle düşünmemize sebebiyet veriyor. İkinci bölüme şöyle bir atıfla gideceğim. Diyor ki kitapta insanlık tarihinin en kritik eşiklerinden birindeyiz. Bir yanda atom altı dünyanın derinliklerinde yükselen kuantum fiziği, diğer yanda insan zekasını aşma eşiğine yaklaşan yapay zeka sistemleri. Peki bu iki sarsıcı güç aynı anda devreye girdiğinde nasıl bir dünya ortaya çıkacak? Ben ikinci bölümde hocama 2071'de bizi nasıl bir dünyanın beklediğini soracağım. Yanı sıra zaman. En merak ettiğim konulardan biri. Zaman gerçekten var mı yok mu? Göz bir zaman merceği mi? Lef-i mahfuzu biraz konuşacağız. O kayıtlara ulaşılabilir mi? İkinci bölümün konuları arasında kuantum istihbarat 2071'den yola çıkarak bizimle kalın lütfen.